Evet arkadaşlar, şu kerevitlerimiz çok sevimli. Bakın, bu kerevitlerimiz çok sevimli ama bunlar nasıl beslenir, hangi balıkla olur, hangi balıkla olmaz, bunu da bilmek lazım. Şimdi bak, mesela bunun kıskacı küçük. Biraz daha küçükleri var. Bakın, daha küçükleri var burada. Burada mesela albino tetrazonlarla koymuşuz biz buraya. Kıskacı küçük olduğu için bunları yakalayamaz. Mesela mantuslu çöpçü var, onu yakalayamaz. Bunun bir de büyükleri var. Büyüklerini biz nereye koymuşuz? Mesela Challenger'ların oraya koymuşuz. Normalde yakalayamaz ama yakalasa bırakmaz. Oradan beslenir. Evet. Şimdi arkadaşlar, her hafta balığımız geliyor. Instagram adresimizde paylaşıyoruz. Aquarium Express. Orada neler geldi onu paylaşıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. YouTube'a da ara sıra video atıyoruz. Çünkü YouTube'a uzun uzun böyle video atmamız lazım. Balıklarımız değişken. Mesela yeni akvaryumlar kurduk içeride. Bunu daha önceden gösterdim. Örnek, mesela buraya katlı, fonlar ayrı, bu şekilde kurulum yaptık. Bunu zaten videosunu attım. Ondan sonra girişte şöyle bir gemili akvaryumumuz var böyle. Gemi olmasının nedeni, büyük gemi, balıklar gizlenme alanı olursun. Hani denizlerde bile gemi batırıyorlar ki orada bir yuva oluşsun diye. Biz de bu şekil yaptık. Buraya da bir beta akvaryumu koyduk. Arkadaşlar bakın, beta, normalde diyoruz ya, beta tek yaşar diyoruz ama bu tarz, mesela bu 65 santim bir akvaryum, eni de dar bir akvaryum, burada beta yaşar. Yanına betanın yakalayamayacağı hızlı yüzen balıklar koyduk. Ama küçük akvaryum olmuş olsaydı, örneğin mesela diyelim şu, mesela diyelim bu kaç santim? 30 santim var mı bu? Mesela 30 santimlik bir akvaryuma betayı burada tek besleyebiliriz. Burası 65 santim olduğu için diğer balıkların da kaçabileceği alan var. Zaten gizlenme alanlar yapmışız, saklanma alanlar yapmışız ki balıklar da oraya saklansın ama şimdi çoğu betayı küçük akvaryumda beslediği için biz betayı tek tavsiye ediyoruz. Bu şekil akvaryum olursa yakalayamayacağı türler konulabilir. Mesela burada ne var? Burada ben detaylı anlatayım burayı. Burada mesela diyelim yati kükü ya da driftwood kullanmışız. Burada 3 parça var. Buraya böyle bir oluşturduk. Bunu öncelikle, bakın burada temizliği yapması için, bakın tavşan salyangoz güzel yosun yiyicidir. Tavşan salyangoz. Yani ısrarla bunların Instagram'da videolarını paylaşıyorum. Mesela nerite, arkadaşlar bakın, nerite salyangoz yosun yiyici, nerite salyangozumuz. Ondan sonra cüce vatoz. Bakın, cüce vatosumuz var. Vantuslu çöpçü, yine yosun yiyicilerden vantuslu çöpçü. Diğer taraftan göstereyim. Bakın arkadaşlar. Vantuslu çöpçü. Otoket, otocinçlus. Bakın burada. Artan yemleri yemesi için kuhli. Bakın, bitkinin arasında kuhli. Şimdi burada önemli olan, hani balık yüzsün, izleyeyim, göreyim değil. Burada ekolojik dengede temizliği yapacak balıklar da koymamız lazım ki hani bizde de temizlikte yardımcı olsunlar yani. Çünkü bu akvaryum kirlenecek. Işık devamlı yandığı için yosun olacak. Onun için onu da temizleyecek canlılar, işte cücavotos, otoket, salyangoz. Mesela buna birkaç ekleme daha yapılabilir. Mesela kumun altında yaşayan at yüzlü botyadır. Bunlardan olabilir. Bakın mesela şu toplardan koyduk. Yosun topu. Bunlar da büyüyor. Biz bunlardan koyduk mesela.
Zebra danio. Bakın. Zebra danio koyduk. Neon koyduk. Sürü balığı. Mesela bazen bize arkadaşlar gelenler oluyor. Mesela balık alacak. Mesela diyor ki ya bana bir tane ya da iki tane zebra danio ver diyor. İki tane neon ver diyor. İşte bunlar tamam, ben hani iki tane diyorum, hani veriyorum ama yani şunu da söylüyorum. Bak bunlar sürü balığı. Bunlar kalabalık olacak ki o kalabalıktan hani güçlü olduklarını hissedip strese de girmiyorlar. Ama iki tane, bir tane, üç tane koyduğunuz zaman balık stresli oluyor yani. O sürüyü oluşturamadıkları için balıklar uzun yaşayamıyor. O yüzden bu tarz balıklar da neondur. Mesela tetra türleri, bunlardan sürü oluşturun. Mesela örnek veriyorum. Burada black line tetradır. İşte siyah tetradır. Mesela bazı türler var. Onlardan iki tane, üç tane koyabilirsiniz. Onları da söyleyeceğim. Mesela serpai arkadaşlar bakın. Bunlar serpai tetra. Sürü balığı. Kiraz tetra. Bakın bir de dikkat ederseniz çoğu akvaryumda bakın kök var. Bakın çoğu akvaryuma kök koymuşum. Mesela diyelim burada yok ama buradakini ben alıyorum buraya taşıyorum yeni kurulum yaptığım zaman. Bunların önemi de var. Bunları da ben her videoda söylüyorum. Bakın çoğu akvaryumda mesela cikletlerde yok. Cikletlerde yok arkadaşlar. Diğer melek olsun. Bakın burada dikenli neritelerimiz var. Bakın bu köklerden besleniyor. Hani burada oluşan yosunları tespit edip ondan besleniyorlar. Hem de suyu eskitme görevi yapıyor. Suyu matlaştırıyor. pH'ini dengeliyor. O yüzden ben bunları tavsiye ediyorum. Onlardan da kullanabilirsin. Ya da yeni kurulumlarda mutlaka bir kök koyun. Ya su biraz matlaşsın yani. Hani böyle ciklet akvaryumu böyle çok net olması lazım ya. Ama tropikaller de öyle değil. Biraz daha suyun mat olması lazım arkadaşlar. Bakın burada da Grand Terror'ler var. Bunlar için bile kendime ayrı bir akvaryum kurup beslemek istiyorum. Çünkü bazen böyle formu güzel Grand Terror'ler geliyor. Ben bile kendime kurasım geliyor. Dediğim gibi beta, ya bu hafta böyle bir şu beta akvaryumuna yoğunluk vereyim dedim. Çünkü hani yeni başlayanlar da buradan belki görür. Bu tarz yapabilir. Dediğim gibi küçük akvaryumda beta yalnız yaşayabilir ama şöyle 50 santimden yukarı akvaryumlara hem gizlenme alanı yaparak beta ile yaşayacak canlılar konulabilir. Şimdi burası serin olduğu için şimdi biraz zaten artık yazda bitti. Artık serin olacak. İçine ısıtıcı koyduk. Arkadaşlar bu da önemli. Isıtıcı ya da bakın derece. Bakın burada arkadaşlar 26 dereceyi gösteriyor. Bakın koyuluk var burada. 26 derece uygun. Dereceyi de koyun ki ısıtıcıya göre kalibre yapın yani. Isıtıcı 26 yaptık diye burada 26 olacak diye bir şey yok. Belki 28 olabilir, 24 olabilir. O yüzden burayı da dereceye göre kalibre yapmak lazım. Buradaki balıklarımız da buraya da kendi kendimize böyle güzel görseli bir girişe böyle güzel bir akvaryum olsun dedik. Beğenen oldu tabii. Çoğu beğenen oldu. Beğenmeyen de olmuştur ama bize söylemediler. Herkes beğendi görünüyor. Burada da severyumlarımız. Bunlar devamlı burada olacak. Satıldıkça buraya ekleyeceğiz çünkü bunların buraya çok güzel yakıştı. Bu fonlu kısma çok güzel yakıştı. Ramirez'liler burada. Ramirez'i biraz aslında ışığımız yetersiz burada. Buraya mesela daha çok aydınlık olsun dedik ama buraya tek böyle çektik. Buraya biraz daha uzatıp mesela şuradaki gibi böyle net yapabiliriz. Burada da diskuslarımız var. Diskus zaten her zaman geliyor. Melek türleri. Şu alta da kendimiz böyle damızlık vatoz koyduk. Burada orandalarımız var. Arkadaşlar burada orandalarımız var. Bakın burada da yine orandalarımız var. Bakın buraya da orandalarımız var. Şöyle buhar görünümü var. Işıklarımız Orion LED. Bakalım yosun yiyicilerden mesela bu bizim yaklaşık 3 sene 3 yaşında bu Red Lizard'ımız arkadaşlar. Bunun
küçükleri de var. Yosun yiyici olarak Red Lizard da kullanabilirsiniz. Hatta ben buraya da bir Red Lizard atacağım. Buraya bir Red Lizard koyalım. Buraya bir Red Lizard koyalım. Tavşan salyangozumuz da arkadaşlar. Bakın. Devamlı videosunu atıyorum. Çok güzel yosun yiyicidir. Kuhillerde dediğim gibi artan yemleri yesin diye. Burada da yine böyle egzotik türlerimiz var. Bakın. Lungfish, arowana. Tabi bunlar değişken. Şu an izlediğiniz zaman belki bunlar satılmış olabilir. Ama yerlerine de farklı farklı türler geliyor. Burada da Oscar'larımız var. Burada bizim Çanla'mız var. Carlos'umuz var. Işığı kapalı. Challenger'lar. Burada arkadaşlar yani çok enteresan. Olmadığı zaman sorulur. Yani olmadığı zaman Challenger var mı derler. Olduğu zaman hiç sorulmaz. O balık işte bu Challenger. Bak bayağı bir sayıda getirdik. Olduğu için kimse sormuyor. Ama olmadığı zaman herkes Challenger soruyor arkadaşlar yani. Bu da böyle bir tür. Bakın burada Lepheronus var. Bakın çok güzel bir türdür. Çok güzel bir tür. Arkadaşlar. Buranın en böyle görseli güzel balıklardan. Betalarımız yine üstte. Burası beta setimiz. Betalarımız burada. Halfmonlar, fil kulaklar. Tetra türleri, moli türleri. Zaten arkadaşlar uygulamamızı indirin isterseniz. Aquarium Express Apple Store'dan, Play Store'dan uygulamamızı da indirin. Oradan da midyedir, salyangozdur. Bunları gönderiyoruz. Yani içerideki mağazadaki akvaryum hariç, kırılmayan ürünler hariç, dekordur falan bunlardan gönderiyoruz. Sitemizde var. Bir mağazada zaten alt katta var. Çekicimiz çok. Evet böylece balıkları gezdirdik. Hepsini ayrı ayrı gezdirmek istiyorum ama tabii çok uzun olur video. Böyle güzel balıklara gezdirdik. Şu an bir sakinlik yakaladık, video çektik. Balıkları göstereyim, ondan sonra da veda edelim. Evet. Şöyle apistogramalar var. Tetra, Kolombiya, Discus. Çok güzel. Evet. Videomuz da bu kadar arkadaşlar. Balıkları gezdirdik. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yerimiz bu arada Kocaeli Gebze'de. Yerimiz Kocaeli Gebze'de. Sabah 10, akşam 8'de kapatıyoruz. Sabah 10'da açıyoruz, akşam 8'de kapatıyoruz. Pazar günleri de öğlen 3'ten sonra açıyoruz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere.